Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu elimde gördüğünüz ayak hakkında konuşacağız. Geçenlerde Instagram'a bir hikaye atmıştım. Bir çarşaf kenarı kıvırıyordum ve bunun sayesinde işimin çok kolaylaştığını söylemiştim. Daha sonra bana böyle mesaj yağmaya başladı. Bu ne, ayağı nereden bulabiliriz gibisinden. Ben de videosu gelsin mi diye anket yaptım ve %98 oranında evet çıktı. Onun için de bu videoyu çekmeye karar verdim. Kendileri kenar katlama ayağı, bazı yerlerde kenar kıvırma ayağı olarak da gördüm ama kenar kıvırma ayağı biliyorsunuz biraz daha minik oluyor. Hani böyle daha çok kıvırma oluyor. Ama bu direkt katlama bence. Onun için o söylem yanlış. Ben bunu AliExpress'ten aldım. Çok önceden aldığım için aldığım satıcıyı bulamadım. Yani sanırım başka bir hesaptan almıştım. Zaten öyle çok kargosu hızlı falan da değildi yani. Bayağı bir beklemiştim, bir ay kadar. Onun için hani koymayacağım link. Ama AliExpress'e girip kenar katlama ayağı yazarsanız bunun aynısından bulabilirsiniz. Zaten iyice bakarsanız orada hepsi benzer yani. Ben aldığımda 5 TL'ye almıştım ve kargosu da yoktu. Şimdi baktım böyle 10 lira gibi bir şey olmuş. Türk sitelerine falan da baktım açıkçası size söyleyebilmek için. Ama hiçbir şekilde göremedim. Siz de isterseniz bir araştırın. Ona göre işte fiyat karşılaştırması yaparak AliExpress'ten de isteyebilirsiniz. Bu ayak ev tipi standart dikiş makinelerinin hepsiyle uyumlu. Gönlünüz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Eğer normal ev tipi bir makineniz varsa. Yani zaten görselden de anlayabilirsiniz. Başka ayak alırken de söyleyeyim. Burasında ayağımın bir tane çubuk var. Ve benim zaten kendi baskı ayağımda da aynı şekilde bir çubuk var. Aynı zamanda bu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Boğazda olan şuradan vidayla birleşen ayaklar da var. Yani onları sadece görsele ve kendi makinenize bakarak da anlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu ayak nasıl kullanılıyor ona geçelim. Öncelikle ayağımı makineme takmakla başlayacağım. Makinemdeki ayağı atıyorum arkadaki mandaldan. Ve makinenin altına yerleştirip ayağımı indiriyorum. Böylece takmış oldum. Yanıma şöyle bir kumaş parçası aldım. Hangi tarz kumaş kullandığınız önemli değil ama bu tarz böyle poplin kumaşlarda, nevresimlik kumaşlarda çok daha güzel sonuç alıyorsunuz. Çünkü esnek bir kumaş olmadığı için ayaktan kaymıyor. İlk denemeleri mutlaka esnek olmayan poplin kumaşlarda yapın bence. Elinize alıştıktan sonra her kumaşta uygulayabilirsiniz. Kumaşımı tersinden makinenin üzerine yerleştirmem gerekiyor. Çünkü ayak bu şekilde kıvıracak ve kıvırdığı kısım tersine gelmesi için kumaşı tersinden yerleştiriyoruz. Kumaşımı ayağımın şu alt kısmından içeriye doğru sokuşturuyorum bu şekilde. Daha sonra ucunu kıvırıyorum, arkadan da tutuyorum. Ve bir kat kıvırdım. Tekrardan ucunu bir kez daha kıvıracağım. Böylece ayağıma almış oldum kumaşı. Gördüğünüz gibi. Yani bu baş kısmı birazcık manuel yapıyorsunuz. Bu arada normalde kenar kıvırma ayaklarında en başı kıvıramıyorsunuz. Yani bu ince olan, ortasında döner yer olan kıvırma ayaklarında en baştan itibaren yapamıyorsunuz. Ama bu ayakta öyle bir güzellik var. En baştan itibaren kıvırabiliyorsunuz. Yani bu ortadan birazcık ayağı geçirdikten sonra kumaşınızı geriye çekip en uca kadar iğneye getirebiliyorsunuz. Ayağımı indirdim ve şimdi dikmeye başlayacağım. Dikerken elimle şöyle kumaşı düzelterek veriyorum. Ayrıca birazcık da kumaşı yukarıda tutuyorum. Yani tam makineye böyle yapıştırmıyorum. Kenar kıvırma ayağında da aynı şekilde yapın mutlaka. Ayrıca benim ayağımın genişliği 1,5 santim. Bunun daha farklı genişlikli olanları da var. Bence 1,5 santim en ideali. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bütün kenarı eşit ve dümdüz bir şekilde katlayıp dikebildim. Ayağın kullanımı da mantığı da oldukça basit. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca şimdiden herkese iyi bayramlar. Kendinize çok iyi bakın.